Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bahçemizdeyiz. Kendi evimizin bahçesindeyiz. Kendi evimizin önünde küçük bir bahçemiz var ve o bahçemizde tohum yetiştirme ile alakalı konuşacağız. Tohum yetiştirmenin çok önemli 7 tane aşamalarını anlatacağız sizlere. Biz tohum yetiştirmeyi yıllardır bu şekilde yapıyoruz. Hatalarımız varsa lütfen yorumlarda bahsedebilirsiniz. Evet, hadi başlayalım. Öncelikle tohumlarımız çok kaliteli olmalı. Yani kaliteli tohum seçersek gözümüz arkada kalmaz diyebiliriz. Tohumlarımız kaliteli değilse eğer ektiğimiz tohumlardan çok büyük bir kayıp yaşarız. Biz tohumlarımızı ektiğimiz zaman %90 üzeri verim alarak tohumlarımızı yetiştiriyoruz. Siz eğer kaliteli tohum kullanmazsanız bu tohumların çok büyük bir kısmı çıkmayacaktır ve bu size büyük bir zarar oluşturabilir, zaman kaybı oluşturabilir. O sene yapacağınız domates, biber ekimini aksatmış olabilirsiniz ya da fide alarak dikmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden kaliteli bir tohum seçmemiz gerekiyor. Tohumları seçtikten sonra tohumları ekeceğimiz bahçemize gidiyoruz. Öncelikle bahçemizi hazırlamamız gerekiyor. İlk önce tarlayı sürüyoruz. Tabii tarlayı sürecek kadar büyük bir bahçemiz yoksa bahçeyi belleyerek toprağı karıştırmış oluyoruz. Daha sonrasında tırmıkla bahçemizi iyice düzlüyoruz. Bahçedeki çimleri karıştırmama adına ortalarından bölümleme yaparız. Domates, biber diye ayırırız. Tabii kendi işlerinde türlerine göre de ayrılıyor, ona göre planlarız. Tohumları böyle tüm alana serperiz. Sonra çim tırmığı ile hafifçe karıştırırız. Üzerine tohum görünmeyecek şekilde yanık sığır gübresini serperiz. Bu gübre toprağın verimli olmasını sağlar. Toprağın çatlamasını engeller. Çünkü çatlarsa tohumlar yetişmez ve çok su ister. Gübrenin şerbetinin, vitamininin suladığımız zaman tohumların köklerine gelmesini sağlar. Sığır gübresi yoksa çam toprağı dediğimiz ince topraktan atabiliriz. Daha sonrasında tekrar tırmık yapıyoruz ve onları karıştırmış oluyoruz. Üzerini ayaklarımızla eziyoruz. Sert ve sıkı bir şekilde olması gerekiyor. Bu işlemlerden sonra üzerini güzelce suluyoruz. Tabii ki de salma sulama öyle olmaz. Böyle direkt hortumu tutup bahçeyi suladığımız zaman toprağa zarar vermiş oluruz. Böyle delikler açılmış olur, çatlatmış oluruz toprağı. Buna hiç gerek yok. Önüne süzek takarak süzekle böyle rahatlıkla sulayabiliriz ki o çimler hiçbir şekilde darbe almasın, toprağı çatlatmamış oluruz. Ondan sonra bütün işlemlerimizi tamamlamış oluyoruz. Sera olarak üzerini kapatırsak tohumlar sıcak olur ve daha çok hızlı büyür ve soğuktan korunur. 15-20 derece civarında olması tohumların yeşermesi için çok verimlidir. Biz sera naylonu kullanıyoruz ve bizim yıllardır kullandığımız demirlerimiz var ve demirlerimizle çim ektiğimiz bölgeye eğme yapıyoruz. O eğme yaptıktan sonra üzerini naylonla kapatıyoruz. Eğer demiriniz yoksa, demir elinizde bulunmuyorsa sopalarla ya da daha böyle gelişmiş yöntemlerle de yapabilirsiniz ama biz küçük bir şekilde yaptığımız için yıllardır bu demirleri kullanıyoruz ve bizim işimize çok yarıyor. Siz de buna benzer bir şekilde yapabilirsiniz. Tabii bu şekilde üzerine örtüyoruz, sera olarak yapmış oluyoruz ama sürekli böyle 24 saat böyle kalmıyor. Yani iki taraflarından açarak hava almasını sağlıyoruz. Seralar sürekli kapalı kalırsa çökme hastalığı yaşar. Havasızlıktan bitkilerin gövdelerinde çürüme yaşanır. İlk zamanlarda yeşerene kadar sabah açıp akşam kapatma yaparız ki gece soğuklarından etkilenmesin, sabah da hava alsın, daha çabuk büyüme yapsın. Bu şekilde çimlerin 15-20 derece civarında olması çimler açısından çok büyük bir önem taşır. Daha erken ekim yapmış oluyoruz, havalar daha ısınmamış oluyor, seraların içerisinde daha sıcak kalıyor ve bu bizim işimize yarıyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Tohumlar yeşerdikten sonra 5-6 yaprak olana kadar, yani yaklaşık şöyle 10 cm civarı olana kadar biz bu işlemi sürdürüyoruz. Tabii bu işlemden sonra tamamen seralarımızı açmış oluyoruz. Zaten hava şartları da iyi olmuş oluyor. Hem hava şartları iyi olup hem de bu şekilde yani biraz büyümüş çimlerimiz üzerlerini açıp bir daha hiç kapatmıyoruz. Bu şekilde olana kadar bekletiyoruz. Daha sonrasında çimlerimizi söküyoruz. Biz sulamayı tohumlar yeşermeden önce haftada 3-4 kez yapıyorken yeşerdikten sonra, yüzeye çıktıktan sonra haftada bir yapıyoruz. Yani bu rakamlar tabii ki de oynayabilir ama biz hem hava şartlarına göre hem de çimlerin durumuna göre buna bakarak söylüyoruz. Sulamayı genellikle sabah saatlerinde yapmanızı öneririz. Akşam saatlerinde sulama yapmamanız önemlidir. Çünkü akşam saatlerinde altta kalan yapraklar nemli kalır ve bu hastalığa sebep olur. Sıcaklık 15 derece civarının altında olursa da nemli kalır ve yine hastalık oluşabilir. Bu şekilde yapmamanız daha iyi olur. Öğlen saatlerinde de sulama yapmayınız. Çünkü o öğlen saatlerinde güneş mercek etkisi görüyor. Dik bir şekilde geliyor ve öğlen saatlerinde o sıcakta yakabiliriz. O yüzden sabah sulamak çok idealdir. Hatta 8-9'a kadar bütün sulama işlemlerimizi tamamlarsak çok daha iyi olur. Tohumlar yeşerdikten sonra, yüzeye çıktıktan sonra zaten bakıyoruz böyle görüyoruz. Verimsiz kalmışsa eğer gübreleme işlemi yapabiliriz. Gübreleme yaptıktan sonra sulamamız çok önemlidir. Bir de üzerini kapatmamamız gerekir. Hem gübreleme verip sulamazsak bir de üzerini kapatırsak çimleri yakabiliriz. Bu yüzden çok tehlikelidir.
Gübre verilen zamanda da tüm gün üzerini açık bırakırız ki kapalı olmasından dolayı da yanmasın. Üzerinin açık olmaması çimleri kavurur, açık olması da çimlerin hararetini alır. İlaçlama hakkında konuşacak olursak, çimlerde herhangi bir sıkıntı çıkıyorsa, yaprakları sararıyorsa ya da farklı bir hastalık oluşuyorsa ilaçlama işlemi yapabiliriz. Bu ilaçlamayı istersek doğal yöntemlerle, istersek kimyasal yöntemlerle yapabiliriz. Bu ilaçlamalar hakkında detaylı bir bilgimiz olmadığı için hangi kimyasal ilaç hangi hastalığa ya da hangi karışım hangi hastalığa çözüm buluyor bunu bilmediğimiz için tohumları yetiştirmeyi iyi bilen, sizin bölgenizin hava sıcaklıklarını, sizin bölgenizin toprak yapısını iyi bilen ziraat mühendisleriyle irtibata geçebilirsiniz. Büyüme sürecinde sık sık yabancı otlardan temizleme işlemi gerçekleştiririz. Toplamda 2-3 kez olabilir. Çimler çok sık olduğu için elle yaparız bu işlemi. Sera kenarlarında kalan yerleri de kazarak yapabilirsiniz. Biz o şekilde yapıyoruz. Tohumların ekim zamanı olarak hangi tohum ektiğinize göre değişebilir aslında bu. Biz genellikle domates, biber yetiştiriyoruz. Karpuz da oluyor ama genellikle domates, biber yetiştiriyoruz. Domatesleri Mayıs ortalarında falan diktiğimiz için tohumlarımız da böyle Mart'ın 15'i civarında ekiyoruz. O zaman ekiyoruz ki 2 ay sürecinde olmuş olsunlar. Büyüdükten sonra zaten köklerinden sökerek onları tarlalarımıza götürüp dikiyoruz. O şekilde diğer tarlalarımızda büyümeye devam ediyor. Size bonus olarak yetiştirmenin püf noktalarından 2 tane maddeye bahsetmek istiyorum. Birincisi, tohumları ektikten sonra, bütün işlemleri tamamladıktan sonra üzerini gazeteyle kaplarsak ya da çuval da olabilir ya da buna benzer bir kumaş parçası da olabilir. Bu şekilde kapatırsak tohumlarımız karanlıkta kalır ve karanlıkta daha hızlı büyür. Tohumlar yeşerdikten sonra gazeteleri kaldırırız. İkinci püf noktamız ise tohumları ekerken çekirdekleri çıtlatıp ekersek daha erken büyümesini sağlarız. Normalde 2 hafta 15 gün civarında yeşerirken tohumlarımız daha erken yeşerebilir. Belki 10 gün, belki 8 gün, belki bir hafta civarında. Mesela acil bir işiniz oldu, hava şartları kötü gitti ya da bir aksilik oldu, acil bir iş çıktı yapamadınız. Hemen bu yöntemle yaparak tohumlarınızı daha hızlı verime çevirebilirsiniz. Yalnız çıtlatırken çıtlamalar uzarsa bu iyi bir şey değildir. Toprağa ekerken kırılabilir ve bu da verimden düşer. Yani acele edelim derken aceleye şeytan karıştırmış olabilirsiniz. Acele olarak yapmayın ama sadece bu yöntemi bilmenizin de sizin faydanız olacağını düşünüyoruz. Bugün sizlere tohum yeşertme ile ilgili bilgi verdik, tecrübelerimizi aktardık. Bunca yıldır yaptığımız yöntemleri size söylemeye çalıştık. Eksik ya da hatalı gördüğünüz kısımlar varsa lütfen yorumlarda bunu bize belirtin. Biz bu zamana kadar bir sürü şey öğrendik diyoruz ama daha öğrenecek çok yolumuz olduğunu biliyoruz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Üretimle kalın.